Hava kurşun gibi ağır, bağır, 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 bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. Nazım Hikmet 1 Haziran 1933 tarihli mektubunda Piraye'ye onun da çocukluğunun geçtiği yemyeşil Bursa'da olduğunu söyler. Bu mektuptan da anlaşılacağı üzere Nazım Hikmet 1 Haziran 1933 tarihinde Bursa cezaevindedir. İddia Edirne, İstanbul, Adana ve Bursa'da dağıtılan ameleler lehine bildirilerdir. Cumhuriyet'in 10. yıl affı nedeniyle 1934 Ağustos ayında biter. Yani yaklaşık olarak 1 yıl 2 aya tekabül eder bu ilk hapislik. Nazım Hikmet 2 kez Bursa cezaevinde gelmişti. 2 kez cezaevinde kaldı. Toplam 1933-34 yılında 1-2 yıl süre yattı. Ondan sonra 1940'ta 50 arası 10 yıl kadar cezaevinde yattı. 1912 yılında büyük bir yangın geçirildi. Özellikle cezaevi ve ön taraftaki kapının bulunduğu alan yandı. Yanınca bir tadilat yapılmak zorunda kalındı. Bunun üzerine 1912'den itibaren şu anda adliye binasının olduğu yerde bir cezaevi yapma fikri ortaya çıktı. O cezaevinin tamamlanması 1916'lara, 17'lere kadar devam etti. 1917 yılında cezaevinin tamamlandığı anlaşılıyor. Bursa'da son dönem Osmanlı mimarisiyle ilgili çok az bina var. Bir tane İttihat Terakki binası vardı, o yıkıldı. Bu bina da ne yazık ki yıkıldı. Dolayısıyla geç dönem Osmanlı mimarisinin örneklerinden Bursa'da neredeyse hiçbir eser kalmadı. Dolayısıyla o binanın 1990 yılında yıkılıp adliye binası yapılması son derece hatalıydı. Hatta koruma kurulu kararıyla tescil edilmesine rağmen sonradan 1990 yılında bir nedenle koruma kurulu kararı değiştirilip yıkılması son derece hatalı bir karar oldu. Aslında adliye binası son zamanlara kadar kullanılıyordu ve onun en altında tevkif ya da tutukluların mahkemeye getirildiği zaman sabahleyin topluca tutuklular getirilir. Alttaki o mahzendeki odalara konulur. Sırası gelen mahkeme salonuna çıkarılırdı. Genellikle mahkumlar öbür yol tarafındaki kapıdan arabayla getirilir. Oradan alınırdı. İşte Nazım Hikmet, Yılmaz Güney hep bu adliyede yargılandılar. Deniz Gezmiş bu adliyede yargılandıkları zaman öbür kapıdan içeriye sokup önce altta hücrelerde bekletiliyor. Mahkeme sırası geldikten sonra da yukarı mahkeme odasına çıkarılıyordu. 1934 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl affıyla talih olan ve çeşitli gazetelerde çalışan Nazım Hikmet, Akşam Gazetesi'nden arkadaşı Cemal Nadir'in Tayyare Kültür Merkezi'ndeki karikatür sergisini haberleştirmek için 1936'da tekrar Bursa'nın yolunu tutar. Yanında Piraye de vardır. Tayyare Kültür Merkezi'ne gidilir, sergi gezilir. O zamanki Bursa Belediye Başkan Vekili ve Türkiye'nin ilk belediye başkan vekillerinden birisi Zehra Budunç, Cemal Nadir ve Nazım Hikmet bir fotoğraf çektirir sergi içinde. Daha sonra sergi dışında da başka bir fotoğrafa tanık oluruz ve bu pek bilinmeyen bir fotoğraftır. Nazım Hikmet, Piraye ve Cemal Nadir'in olduğu. 1936 yılının Mayıs ayında yapılan bu yolculuk Nazım Hikmet'in Bursa'ya kelepçesiz olarak
gelip kelepçesiz olarak gittiği tek yolculuktur. Nazım'ın 1933 yılındaki mahkemesini ulusal bir gazete adına takip eden Bursalı ünlü yazar İsmet Bozdağ, mahkemede yaşanan ilginç bir anekdotu anılarında anlatır. Bu anekdota göre Nazım Hikmet Enternasyonel'i yazmakla suçlanıyor. Yani hakim de soruyor, diyor Enternasyonel'i sen mi yazdın diyor. Hayır diyor. Peki kim yazdı diyor. Enternasyonel yazdı diyor. Hakim karar veriyor, diyor işte mazlum yani sanık efendim bunu kendisinin yazmadığını, Enternasyonel'in yazdığını, bu nedenle de Enternasyonel'e bir müzekkere çıkarıp mahkemeye getirilmesi için karar verilmesine diye bir şey yazıyor ki bu son derece trajikomik bir hikayedir. Dolayısıyla yani Enternasyonel'in ne olduğunu bilmeyen yargıç böyle bir hata yapmış oluyor. Nazım 1934'te tahliye olduğu Bursa cezaevine bu kez çok daha uzun süreliğine dönmek durumundadır. Ve 1938 yılında bu kez donanma davasıyla yeniden gözaltına alınır. İstanbul, Ankara, Çankırı ve ardından 5 Aralık 1940 tarihinde yeniden Bursa cezaevindedir. Sevdalınız komünisttir. 10 yıldan beri hapistir. Yatar Bursa Kalesi'nde. Hapis ama zincirini kırmış yatar. En âlâ mertebeye ermiş yatar. Yatar Bursa Kalesi'nde. Memleket toprağındadır kökü. Bedrettin gibi taşır yükü. Yatar Bursa Kalesi'nde. Yüreği delinip batmadan, şarkısı tükenip bitmeden, cennetini kaybetmeden yatar Bursa Kalesi'nde. Nazım Hikmet'in 5 Aralık 1940'ta başlayan Bursa hapisliği bu kez kesintisiz tam 10 yıl sürecektir. Demir parmaklıklarından ranzalarına, maltalarından avlularına, Bursa cezaevi bir dünya şairinin hikayesine tanıklık, çok önemli eserlerine de ev sahipliği yapar. Örneğin Kuvayi Milliye adlı önemli eserini Bursa'da tamamlar. Bu eserin yazımı İstanbul'da başlanmıştır kendi deyimiyle ve yine kitabın sonunda bu eser 1941 yılında Bursa cezaevinde tamamlanmıştır der. Nazım Hikmet, Eylül-Aralık 1945 tarihlerinde yani 3 aylık bir sürede gece 21-22 saatlerini Piraye'ye ayırır. Ve sonradan dünyanın birçok ülkesinde Nazım Hikmet'in ve onun şiirinin tanınmasına yol açacak Piraye için yazılmış saat 21-22 şiirleri Bursa'da oluşturulacaktır. Saat 21. Meydan yerinde kampana vurdu. Neredeyse koğuşların kapıları kapanır. Bu sefer hapislik uzun sürdü biraz. 8 yıl. Yaşamak ümitli bir iştir sevgilim. Yaşamak seni sevmek gibi ciddi bir iştir. Nazım Hikmet Bursa cezaevindedir. Şiir yazmaktadır. İpek Film Stüdyolarına senaryolar yazmaktadır. Mahkumları toplayıp onlara felsefe, politika, tarih dersleri vermektedir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yokluk, yoksulluk içinde olan, ekmeğin karneyle verildiği yıllarda Nazım Hikmet Bursa cezaevine dokuma tezgahlarını getirir. Dokuma tezgahlarıyla mahkumlar ekmek paralarını kazanırlar ve cezaevi ağalarının kulu kölesi olmaktan kurtulurlar. Yani cezaevi iki yönden akademiye dönüşmüştür. Birincisi Nazım Hikmet'in felsefe, politika ve resim dersleri verdiği, tarih dersleri verdiği, İkinci Dünya Savaşı'nın
seyrini mahkumlarla birlikte izlediği dersler. İkincisi ise Nazım Hikmet'in birebir dokuma tezgahlarıyla çorap, havlu, çarşaf ve benzeri şeyler üreterek mahkumların ekmek paralarını kazandırdığı dersler. Devrimci Ozan Nazım sadece cezaevini akademiye dönüştürmez. Tanıştığı, hikayelerini dinlediği isimler de onun yazım hayatını etkiler. Bu ilişki dev bir eserin de müjdecisidir. Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eser, o yıllarda ilk biçimi olan Meşhur İnsanlar Ansiklopedisi şeklinde yazılmaya başlanır Nazım Hikmet tarafından. Ve daha sonraki yıllarda Memleketimden İnsan Manzaraları adıyla bu kitabı okuma şansı buluruz. Ve bu şair, bu büyük şair Bursa'da önemli bir zaman geçirmiş. Geçirdiği önemli zamanı Bursa hapishanesinde geçirmiş. Yani insanın çok isteyerek zaman geçireceği bir yer değil. Ama orada yepyeni şeyler keşfetmiş bu büyük şair. Yeni insanlarla tanışmış. Orada bir kültürel önderlik yapmış. Ve bence en güzel şiirlerini Bursa'da yazmış. Bursa hapishanesinde yazmış. Tabii hapishane zaman geçirmek için ne kadar acılı bir yerse, Bursa'da geçirdiği güzel zamanlar da var Nazım'ın. Onları nerede geçirmiş? Ona bu güzel şiirleri yazması için yaşama sevincini veren sevdiği kadın Piraye ile buluştuğu zamanlarda. Nerede buluşmuş? Servinaz'da, Hüsnü Güzel'de buluşmuş. İşte Servinaz'ın da böyle bir manevi değeri ve somut olmayan kültür mirası var. Nazım Hikmet'i cezaevinde görmeye gelen pek çok kişinin yolu Servinaz'a düşer. O isimlerden biri de Nazım'ın cezaevinden kaplıcalara özel izinde gitmesini sağlayan Cumhuriyet tarihinin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'dur. İlk operetimiz olan Semiha Berksoy aslında Nazım Hikmet'in kaplıcalara özel izinle gitmesini sağlayan yegane kişidir. Çünkü Semiha Berksoy, Nazım Hikmet'in anne tarafından dayısı olan Ali Fuat Cebesoy'u tanımaktadır. Ve o yıllarda meclis başkanı olan Ali Fuat Cebesoy'la görüşür. Nazım Hikmet'in başta Servinaz olmak üzere kaplıcalı otellere özel izinle gitmesini sağlar. Semiha Berksoy'un Nazım Hikmet'le Servinaz Otel'de kaldığını bu kitap kanıtlar. Sana Tütün ve Tesbih Yolluyorum adlı kitabında Füsun Özbilgen, Semiha Berksoy'un anılarından söz ederken Servinaz'dan ve Nazım Hikmet'ten de satırlara yer verir. Milli mücadele kahramanlarından İznikli Yüzbaşı Hasan Tahsin Akıncı, Bursa cezaevine müdür olarak atanır. Son derece önemli bir kahraman olan Hasan Tahsin Akıncı aslında çok iyi niyetli, iyi bir, dürüst bir insan. Ve Nazım'a da cezaevinin ilk döneminde çok yardımcı oluyor. Ona kolaylık sağlıyor. Cezaevinde işte dokuma tezgahları kurulmasına, onun dokuma tezgahları için zaman zaman iplik alımı için kapalı çarşıya gitmesine, üretilen ürünlerin satılmasına izin veriyor. Doktoru da, o da önemli bir kişi. O da ona yardımcı oluyor. Arada bir, özellikle haftada bir gün Hayat Oteli'ndeki banyolarda yıkanması için izin veriliyor. Haftada bir gün Hayat Oteli'ne gidip banyo yapabiliyor. Ancak eşi geldiği zaman daha çok yatılı izin alıyor ve bunun için de Servinaz Oteli daha çok kullanıldığı görülüyor ve Servinaz Oteli'nde eşiyle birlikte bir süre kalmasına izin verilebiliyor. Dolayısıyla Servinaz Oteli Nazım'la eşinin birlikte sohbet edip oturduğu, bahçesinde çaylar içtiği bir yer.
rahmetli Nazım Hikmet'in de geldiği senelerde de o zamanlar siz de biliyorsunuz otelin kayıtlarını tutan Doktor Galip Uzunca abimiz o zamanlar burada defter kayıtlarını tutan öğrenciymiş. Onunla konuştuğumuzda buraya Nazım Hikmet'in geldiğinde kapıdan içeri girerken jandarmaların ellerindeki kelepçeleri açtığında koşa koşa girermiş. Önce şu bahçeye girip şurada havuzun kenarında oturmuş. Yani hapishanede düşünüyor musunuz? Yani hapishaneden gördüğünüz, gittiğiniz kaç metrekare yer. Burası ona bir kurtuluş yeri gibi geliyormuş. O zaman o anlatır. Havuzun kenarında oturur der. Kendine yazık biraz dinlendikten sonra odası şu yukarıda göreceğiz. Orada odasına girer. Tabii Piraye Hanım önden gelmiştir. İkisi sarılmıştır der. Sarılırlar. Burada hemen anlatırlar. Sonra odalarına çıkarlar. Ondan sonra hemen aşağı otel için banyolarını alırlar. Hamamını hazırlardık. Banyolarını aldıktan sonra odaya bir daha girmezlerdi derler. Hep burada. Çünkü bahçe ve açık havaya ihtiyaçları var insanların. Kapalı yerde dura dura düşünebiliyor musunuz? Hapishanede mapus şeyiniz sınırlı. Bilhassa şuradaki demirde güzel bir resimleri vardır Piraye Hanım'la beraber. O havuzun kenarında oturmuşlar, çok güzel resimleri vardır. Aşağıki Hüsnü Güzel'de çok güzel resimleri vardır. Nazım Hikmet kaplıcalı otellere her gün, her hafta ya da her ay gelmemektedir. Bacağındaki siyatik ağrısı arttığında ya da izin alabildiğinde çıkıp gelebilmektedir. Yani onun Piraye yazdığı mektuplarda ya da yine yakın dostları olan Vanulara yazdığı mektuplarda, Çankırı cezaevinde hapis yatan Kemal Tahir'e yazdığı mektuplarda gördüğümüz, gözlemlediğimiz ve öğrendiğimiz şey tam da bu. Özellikle 1950'ye doğru Nazım Hikmet'in bir takım hastalıkları nüksediyor. Bir takım hastalıklar nedeniyle doktorlar tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. Hatta bu süre içerisinde annesi Irgandı Köprüsü'nün yanında bir ev kiralıyor ve orada kalmaya başlıyor. Çünkü endişe duyuyor oğlundan ve sürekli onunla görüşmek için hastalandıktan sonra Bursa'ya yerleşiyor. Dolayısıyla hastalandıktan sonra daha çok tedavi amaçlı cezaevinden çıktığını görüyoruz. Çekirge Mahallesi öyle bir mahalle ki Bursa'nın tarihinde her zaman için misafir odası olarak yayınlayabileceğim ve söyleyebileceğim bir mahalle. Misafir odası nedir? Evlerin en güzel odaları misafir için ayrılır. İşte Çekirge Mahallesi de otelleri, kaplıcaları ve tarihi yerleriyle beraber bu misafir odası unvanını hak etmiştir. Buradaki sıcak sular, Türkiye'nin her yerinde sıcak su var. Ama Çekirge'deki olan sıcak su yine bu konunun uzmanları tarafından söylendiğine göre hiçbir yerde özelliği başka yerdeki sulara benzemeyen bir su. Nadide bir su. Servinaz'daki sıcak suyun, buradaki hamamın ve etrafının, tabiatının çınarlar altındaki biraz kendisini dinlemek, biraz huzur bulmak için Piraye Hanım'la beraber gelip kaldığının sebebi de odur. Burada Üstü Güzel bahçesinde oturmuşlardır. Karı koca anlatmışlardır eski hayatlarını. Aslında zaman zaman da Üstü Güzel'e de gittiğini, çünkü Üstü Güzel'in bahçesi son derece güzel bir bahçe ve Bursalıların bizim çocukluk yıllarının, gençlik yıllarımızda çok kullandığı, Bursalıların her Bursalı'nın mutlaka birçok kez gittiği bir bahçe. Ailece sohbet edilip çay içilen bir yer. Servinaz'dan daha çok tercih edilen bir yer. Ama Servinaz'ın da bahçesi var, güzel havuzu var. Nazım Hikmet 2. hapisliğinde Bursa'da gerek cezaevinde gerekse cezaevi dışında birçok insana dokunur, birçok insanın hayata bakış açısını değiştirir. Nazım Hikmet'in Bursa'daki ayak izlerinin bulunduğu yerleri düşünürsek
Bursa Cezaevi, yani şu anki adliye binası, yine onun yargılandığı Bursa Ağır Ceza Mahkemesi, günümüzün kent müzesi, sonra özel izin alarak çıktığı Kozahan ve Hanlar bölgesi ve bacağındaki siyatik ağrısından dolayı geldiği Çekirge'deki kaplıcalar. Tabii tüm bunlara o yıllarda adı Ahmet Vefik Paşa Hastanesi olan Memleket Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de eklemek gerekiyor. Servinaz Otel, Nazım Hikmet'in Bursa'daki yaşamında çok ayrı bir yere sahiptir. Piraye yazdığı mektuplarda Servinaz adına rastlarız. Hatta bir keresinde Piraye'ye şöyle seslenir. Mahmudiye Oteli'ne gidersin. Orada yer yoksa Servinaz'da kalırsın. Servinaz'da da yer bulamazsan belediye umum reisi Muhittin Dinsoy'un evinde kalırsın. Muhittin Dinsoy bugünün Paşa Çiftliği'nin sahibidir ve Bursa'nın ilk belediye başkanlarından birisidir. Ama Muhittin Dinsoy'un bir başka özelliği daha var. Bursa Koza Kooperatifi. Hepimizin bildiği gibi Bursa ipekçilikle meşhur o yıllarda. Ve Koza Kooperatifinin başında da 1940-1950 yıllarında Bursa'nın ilk belediye başkanlarından olan Muhittin Dinsoy bulunmaktadır. Nazım Hikmet'in cezaevinde zor durumda olduğunu öğrenen Muhittin Dinsoy, Koza broşürlerinin kapaklarını Nazım Hikmet'e çizdirir. Gördüğünüz Koza kooperatiflerinin broşürü Nazım Hikmetçe çizilmiştir. Nazım Hikmet çoğu zaman yürüyerek, fakat kimi zamanlarsa faytonla Servinaz Otel'e ve Çekirge'ye gelir. Karıcığım, kısacık mektubunu aldım. Yine de sevindim. Yine mektupların gecikti diye üzülüyordum. Bugün galiba 6 aydan beri ilk defa dışarı çıktım. Servinaz'a gittim. Banyo yapacaktım. Doluymuş. Banyo yapamadım. Mamafi, senin belki yakında geleceğini söyledim. Sonra kooperatife uğrayıp iplik aldım. İplikleri sırtıma yüklenip getirdim. Bütün bu dolaşma 1,5 saat sürdü. Kunduram ayağımı vurdu. Servinaz'a gitmek yaralarımı deşti. Velhasıl şimdi sana bunları yazarken pek masumum. Yanında mutlaka 2 jandarma bulunur ve bu jandarmalar her gelişte değişir. Bunu otelde 1940'lı yıllarda katiplik yapan ve sonraki yıllarda doktor olan Doktor Galip Uzunca'dan öğreniyoruz. Dikkatimi çeken şey Nazım Hikmet'in her gün farklı jandarmalar tarafından getirilmesiydi. Bunun nedenini öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Onunla fazla zaman geçiren jandarmaların ondan etkileneceğinden korkuluyordu. Galip amcanın anlattığına göre geldiğinde Nazım Hikmet'in ellerindeki prangalardan, kelepçelerden kurtulduktan sonra kendini atarmış bu havuzun kenarına. Hiç kimseyle konuşmadan burada bir kafasını dağıtırmış, dinlenmiş. Ondan sonra Piraye Hanım'la beraber o da buraya gelirmiş. Hiç birbirlerine, hani derler ya gözler konuşur diye, gözleriyle konuşurlarmış havuzun kenarında. Sonra odalarına çıkarlarmış, istirahat ederlermiş. Banyolarına girdikten sonra gelip burada artık şen şakrak çocukları da gelir, çocukları etrafında koşar. Ve bu havuzun şu tarafında öyle bu şarkıyı işte söylediğini söylerler. Ömrümüzün son demi, sonbahardır
artık ömrümüzün son demi, sonbaharıdır artık. Yani Nazım Hikmet burada yaşadığını artık anlarmış ya. Yani hayat onun için buradaymış. Buradan giderken de zaten adamın içi kararmış. Yani Nazım Hikmet'in o hamama girdiğinde Galip Bey anlatır. Tabi hamamda ses yankılandığı zaman dışarısından duyulur. Mırıldanırmış hep. Şarkı da söylermiş. Şiir de şey yaparmış. Yani buradan hürriyetin tadını alırmış. Serbestliğin tadını alırmış. Bağımsız olmanın tadını alırmış. Mehmet Fuat, Gölgede Kalan Yıllar adlı kitabında Servinaz Otel'den bahseder. Ama adını zikretmez. Şöyle der Mehmet Fuat. Babam o yıllarda havuzlu, içinde kırmızı balıkları olan bir otelde kalıyordu. Bu otelden bir tünel aracılığıyla bir koridor mu desem diyor, bir çay bahçesine çıkıyorduk. Ve Nazım orada salkım söğütü mırıldanıyordu. Bursalıların çok severek buluştuğu yerlerden birisi de Hüsnü Güzel ve Servinaz bahçeleridir. Çünkü burada gelip burada çay kahve içmemiş, burada arkadaşlarıyla, sevdikleriyle buluşmamış bizim kuşağımızda bir kişi bile bulamazsınız. Herkesin yolu mutlaka Hüsnü Güzel'e düşmüştür. Aslında Nazım Hikmet Bursa cezaevinde, Bursa yıllarında halkımızla yan yana gelme şansını buldu. Ve bu öyle bir şans ki 1 yıl değil, 3 yıl değil, 10 yıla yakın bir süre Anadolu insanıyla sohbet etti her kesimden. Yani en yoksul kesimden en burjuva kesime kadar insanla sohbet şansı oldu Bursa cezaevinde. Yine şu söylenebilir, Kurtuluş Savaşı yeni bitmiş ve çoğu Kurtuluş Savaşı'nda görev almış insanlar daha sonraki yıllarda ya da o insanlardan bir bölümü Bursa cezaevinde. Nazım Hikmet kurtuluş mücadelesini de onlardan dinlemiş. Ama yoksulluklarına da tanık olmuş, işte kan davalarına da tanık olmuş, kız kaçırmalarına, orman kesmelerine, tüm bunları yakından görmüş. O insanlarla, bu suçlardan hapis yatan insanlarla birlikte sohbetler etmiş. Bu aslında bir aydın için bir avantaj da bir yandan. Yani halkla iç içe olmak. Tabii halkını küçümsememiştir Nazım Hikmet hiçbir zaman. O halkıyla, Anadolu insanıyla sohbetini aslında olumlu yönde değerlendirmiştir. Onları küçümsememiş, onlara işte Fontamara'yı tanıtmış, kitap okumayı önermiş, kan davasını bitirmelerini salık vermiş. İşte birçok insan cezaevinde hapis yatıp çıktıktan sonra bu suçları işlememişler ya da işte kan davasına karşılık vermemişler. Hepsi köylerinde güzel işler yapmış. Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki öğretmenliği sadece yaşadığı döneme sınırlı değildir. Onun öğretmenliği o Bursa cezaevinden çıktıktan sonra hatta ölümünden sonra bile sürmektedir. Bugün bile Nazım öğretmeye devam ediyor. Yani Nazım'ın Bursa yıllarını araştırmak için gezdiğim köylerin tümünde tanık olduğum şey Nazım Hikmet'le hapis yatıp çıkmış insanların köylerinde güzel işler yapmaya çalışmalarıydı. İşte Fevzi Kavuk, İsmail Başaran'la tanışmış, Nazım Hikmet'in hapisteki arkadaşı. Düşünün, Nazım Hikmet'in yüzünü bile görmemiş. Ama köyünde işte kütüphane kurmuş, spor kulübü kurmuş, tiyatroda görev almış. İşte efendim Keles'te ve Bursa'nın Gürle, Sölöz ve daha birçok köyünde insanlar köylerinde hep güzel işler yapmışlar. Nazım Hikmet'le hapis yatıp çıktıktan sonra. Yani Nazım Hikmet yüzünü bile görmediği öğrencileri etkilemiştir diyebiliriz. Nazım'ın şiirleri gibi fikirleri de cezaevi duvarlarını aşar.
Cezaevindeki mahkumlar gibi dışarıdaki aydınları da etkiler. O yılların Bursa Halk Evi, o yılların Işıklar Askeri Lisesi, yine Bursa Kız Muallim Mektebi öğretmenleri, doktorları, hepsinin gözü Bursa cezaevindedir. Onu ziyarete giden öğretmenlerin daha sonraki haftalarda sürüldükleri görülür. Cezalara çarptırıldıkları görülür. Bursa basını o yıllarda Nazım Hikmet adından söz etmeye korkar, çekinir ve yazmazlar. Önemli bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim. 11-11-1933 tarihinde Nazım Hikmet Karıma Mektup adlı şiirini Bursa'da yazar. Ve hani bildiğimiz bir tanem son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun şeklinde başlayan şiir 1950'li yıllarda dünya gençlik önderlerinden Che Guevara'nın kulağına kadar gider. Ve Che Guevara 1956 yılında Meksiko cezaevinden annesine yazdığı mektubun sonunu Nazım Hikmet'in o 11-11-1933 tarihinde Bursa'da yazdığı Karıma Mektup şiirinin son dizeleriyle bitirir. Şu andan itibaren ölümü bir yenilgi olarak değerlendirmeyeceğim. Aksine Hikmet gibi şöyle diyeceğim. Yalnız yarım kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Hepinizi kucaklıyorum. Ernesto. İçinde bulunduğumuz oda Nazım Hikmet'in, Piraye'nin ve Mehmet Fuat'ın anılarıyla dolu bir oda. Diğer odalar da öyle. Bahçe, bahçede havuz ve havuzun içinde kırmızı balıklar ve değişik mevsimlerde açan çiçekleriyle Servinaz Otel. Servinaz Otel, Nazım Hikmet'in en fazla zaman geçirdiği, şiirlerini mırıldandığı, şiirlerinin karalamalarını yaptığı bir otel. Buraya jandarma eşliğinde geliyor, işte bahçesinde zaman geçiriyor, çayını, kahvesini içiyor ve o hepimizin bildiği şiirlerini buradan Bursa Ovası'na doğru mırıldanıyor. Ki o zaten Bursa'yı bir çınara benzetir. Şöyle der bir şiirinde. Demirlerden seyrettiğim bu şehir, kaplıcalar, türbeler, ipek fabrikaları ve kocaman bir çınardır. Ve sahici insanları, benim insanlarım, nasıl da perişan. Usta ozanımızın zamanının bir bölümünü geçirdiği, bacağındaki siyatik ağrısından dolayı geldiği bu otel onun anılarını taşıyor. Sadece onun anılarını taşıyor demek eksik olur. Piraye'nin, Mehmet Fuat'ın, Semiha Berksoy'un ve daha birçok belki de bizim bilmediğimiz ziyaretçileri oldu. Böylesi oteller, böylesi mekanlar dünyanın birçok ülkesinde bir anı evine, bir müzeye dönüştürülür. Yani isim vermek gerekirse mesela Göte'nin Almanya'da belki 8-10 benim bildiğim kentinde yaşadığı evler hepsi müze haline getirilmiş. Pushkin'in yaşadığı bütün evler müzedir. Veya işte İspanya'ya gittiğinizde Gaudi'nin eserleri, Gaudi'nin ismini her yerde görürsünüz. Mimar, aynı zamanda heykeltıraş ve ressamları, Picasso'yu, Miro'yu görürsünüz. Bütün kentler yetiştirdikleri müteahhitlerden ziyade yetiştirdikleri şairlerle gurur duyarlar, yazarlarla gurur duyarlar. Dolayısıyla eğer Bursa yeniden kimlikli bir kent olmak istiyorsa Nazım'ın izini ve bıraktığı izi biz Bursa'da görmeliyiz. En önemli bıraktığı iz de burada. Bu da çok değerli. Benim de önerim Servinaz Otel'in
bahçesinde çınarları ve tarihi kaplıcalarıyla korunmasıdır. Ama elbette ki bu şekliyle değil. Yenilenmesi, onarılması ve eğer bu büyük araziye başka bir yapı inşa edilmesi düşünülüyorsa ağaçlara, doğaya zarar vermeden de yapılabilir bu. Servinaz Oteli düşündüğümüzde bahçesindeki çınarlar, kaplıcası somut kültürel mirastır. Ama bu otelde yaşanmışlıklar, yaşayan insanların sonraki dönemlerde izledikleri seyir, yani dünyaca bilinen bir ozan, dünyaca bilinen ozanın yanındakiler, onu ziyarete gelenler somut olmayan mirasa girer ve bu nedenle Servinaz Otel korunmalıdır. Adı Nazım Hikmet'le mutlaka anılmalıdır. Tabii kültür mirasının içinde çok çeşitli olaylar var. Doğal miras var, arkeolojik miras var, kültürel miras var, kentsel miras var. Bütün bunların hepsi Bursa'da var. Bir de somut olmayan kültür mirası var. Servinaz Oteli'nin son sahibi, bugünkü sahibi Bursa'mızın en ünlü ailelerinden Sönmez ailesi. Dolayısıyla Sönmez ailesi orada yeni bir yapılanmaya gitti. Ama aslında bu yapıların restorasyonu için işte proje hazırlanıyor. Aslında bu projeleri hazırlayan mimar Mithat Karayoğlu. Aslında Çekül'ün de ikinci başkanı. Dolayısıyla bu tarihi anıtlar konusunda ve Bursa'nın değerleri konusunda son derece duyarlı bir insan. O nedenle şu anda bir şey yapılmadı ama orada bir şey yapılırsa hem Sönmez ailesinin duyarlılığı hem de Mithat Karayoğlu'nun duyarlılığı ile o otelin akıbeti Bursa Cezaevi gibi olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da o yapıların anılarıyla birlikte ve tarih özelliğiyle birlikte varlığını sürdüreceğini düşünüyorum. Sönmez ailesi sahibi oldukları Servinaz Oteli, hamamı ve bahçesiyle Hüsnü Güzel Hamamı ve bahçesinin de yer aldığı yaklaşık 20.000 metrekarelik alanda bir termal turizm yatırımı için proje çalışması başlattı. Projeyi hazırlayan Mimar Mithat Karayoğlu, Nazım'ın kaldığı otelin bir ana evi olarak yaşatılmasını, hamamların, tescilli yapıların ve çınarların da bulunduğu yaklaşık 7,5 dönümlük alanın korunmasını öngördüklerini, Sönmez ailesinin de bu konuda hassasiyetleri paylaştığını söylüyor. Projeyle ilgili fiili bir çalışmaysa henüz başlamış değil. Böyle bir yerde, böyle bir projede iyi bir mimar imza atma hevesini bir tarafa bırakması gerekir. Çünkü burada imzayı atan arkamızdaki Ulu Çınarlar, önümüzdeki Hüsnü Güzel Oteli, hamamı, tarihi, yanındaki Servinaz Hamamı ve diğer sivil mimarlık örneği tescilli yapılar. Şimdi bütün bunlar o zamanki yıllar önce, yüzyıllar önceki büyük ustalar, mimarlar, kalfalar ve geleneksel anonim mimarimizin değerleri tarafından inşa edilmiş. Onlar imzaları atmışlar. Yani böyle bir arsaya iyi bir mimarın önünü ilikleyerek saygıyla yaklaşması gerekir. Burada da nasıl bir otel olmalı konusunu çalışırken uzun yıllar boyunca işte burada bir doğal sit var. Tescilli ulu çınarlar var 5 tane. Tescilli tarihi eser yapılar var, hamamlar ve diğer yapılar. Bunların yanında bir de Nazım Hikmet var. Yani Nazım Hikmet de bir kültür mirası. Biz bu projeye böyle yaklaştık. Çünkü Bursa'dan bir Nazım geçmiş.
Nazım Hikmet'i Bursa cezaevinde ziyarete gelen Bursa Kız Muallim Mektebi öğretmeni Nebahat Sütunç. Onunla görüştüğüm 2010 yılında şunları söylemişti. Biz Nazım'ı beklerdik. Ne zaman hastalanacak? İşte Ahmet Vefik Paşa Hastanesi'ne götürülecek. Biz de o zaman sevk alır, hastaneye giderdik. Ve Nazım Hikmet'i ucundan kıyısından görebilir miyiz diye. Bir gün hasta olmadığım halde ben de sevk aldım. Çünkü onun hastaneye götürüldüğünü öğrenmiştim. Fakat hastaneye gittiğimde çok kısa bir süre önce işleminin bittiği Servinaz Otel'e gittiği haberini aldım. Ardından faytona atladım, Servinaz'ın önünde indim ve o demir kapısına dayanıp içeriden gelen seslere kulağımı dayadım. Geldim, gördüm, Mesut'muş, döndüm. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden.
Yani bütün işin, gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığında.